Herkese günaydın. Jijago Vadisi'ne girmeden önce Tibet kıyafeti giyeceğim arkadaşlar. Tibet kıyafeti giyerek size bugün video çekip tanıtım yapmaya çalışacağım. O zaman kostüm salonunda görüşürüz. Nasıl olmuş arkadaşlar? Bence çok güzel bir kıyafet. Buranın, bu yörenin rengini, kültürünü yansıtan güzel bir kıyafet. O yüzden özellikle bu rengi, beyaz rengi ve kırmızı bordo rengi çok seviyorum burada. Peki sizce benim kıyafetim nasıl olmuş arkadaşlar? Bu şekilde böyle bir dükkan arkadaşlar burası. Burada kıyafetler, kürkler, burada görmüş olduğunuz takılar, taşlar, özel taşlar. Burada ise yine yere aktar gibi işte güzel çaylar, otlar, mantarlar. Burada görmüş olduğunuz Tibet safranı ki çok özel ve çok değerli. Ancak diğer normal bildiğimiz safranlara göre daha ucuz. Görmüş olduklarınız devasa mantarlar ve buradaki görmüş olduklarınız ise yine farklı çeşitli ürünler. Ve bunların hepsi bu dağlarda yetişiyor arkadaşlar. Bu dağlarda yetiştirilen ve bu dağlardan toplanılan ürünler ve burada satılmakta. Şimdi bu güzel kıyafetlerimle birazdan Jijago Milli Parkı'na giriş yapacağım arkadaşlar. Çok fazla insan olduğunu gördüm bugün. Bugün neredeyse 18.500 kişi bilet almış. Umarım içerisi çok kalabalık değildir.
Sonunda Jiuzhaigou'ya giriş yaptım arkadaşlar. Jiuzhaigou çok büyük bir milli park. Bundan ötürü belli başlı rotaları var. Bu rotalara sırayla gitmeniz gerekiyor. Bazen zamanımız bile yetmeyebilir. Gerçekten çok büyük bir yer. Zaman konusunda sıkıntı yaşayabileceğiniz bir yer. Bundan ötürü direkt olarak en güzel yerleri seçtim. Gelmem gereken en güzel yerlere geldim. Bambu Denizi isimli göle geldim. Bambu Denizi isimli gölden size en güzel kareleri, en güzel anları paylaşmaya çalışacağım. Devam edelim. Buraya gelirken kesinlikle biletinizi çok erkenden almanız gerekiyor. Aksi halde giriş yapamazsınız. Yani geldiğinizde de zaten çok büyük bir kalabalıkla karşılaşıyorsunuz. Çin'de genellikle gittiğiniz her yerde bu yoğunlukta kalabalıkla karşılaşmanız çok mümkün. Ama tabii ki yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çin'de yaşıyorsanız bunlara katlanmanız gerekiyor. Jiuzhaigou'daki göllerin çok güzel bir özelliği var. Buradaki göllerin bu kadar mavi ve berrak olmasının sebebi alg sayısının çok az olması. Bundan ötürü direkt olarak rengini gökyüzünden alıyor arkadaşlar. Böyle de güzel bir özelliği var buranın. Buradan da anlayabildiğiniz üzere bakın suyun içerisinde neredeyse birçok farklı odun var ve bunları görebiliyoruz arkadaşlar. Su o kadar berrak, doğanın bütün canlı renklerini içinde barındırıyor ve gerçekten çok güzel görünüyor. Kolaylıkla suyun içerisini görebiliyorsunuz. Bakın ağaçları görebilirsiniz burada. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Burası da yine Bambu Denizi'nin hemen yanı başında yer alan bir şelale. Küçük bir şelale, o kadar büyük bir şelale değil. Ama görsel olarak geldiğim ikinci göl ve burasının ismi Panda Gölü. Panda Gölü yine bu rotada gelebileceğiniz en güzel göllerden birisi. Berrak suyuyla ve turkuaz rengiyle ünlü bir göllerden birisi. Milli Park'ta yer alan otobüs sırası bu şekilde.
Normalde gölü çekmek için geldim ama çok fazla insan var. O yüzden buradan ayrılıyorum. Yukarıdan gelen, dağlardan gelen sular önce göllerde birikiyor. Daha sonrasında akarsuyla beraber aşağı kadar akıyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz ise bu akarsu yol üzerinde yer alan kayalık bir bölge. Bu kayalık bölgede ise bu şekilde harika bir doğa oluşumu ortaya çıkmış. Gördüğünüz üzere her yerde akan şelaleler, her yerde akan sular. Gerçekten doğa harikası arkadaşlar. Ancak çok fazla insan var ve çok fazla yapı var. Bu şekilde tahtadan yollar, her yerde dükkanlar, o tarz doğayı bozan yapılar olduğu için canımı sıkıyor açıkçası. Ve çok fazla insan var. Çok güzel bir yer ama çok da bayıldığımı söyleyemem açıkçası o yüzden. Size daha önce de söylediğim gibi burası bir deprem bölgesi ve daha önce burada yaşanan büyük bir depremden sonra görmüş olduğunuz büyük kaya parçası, ortalama 7 ton ağırlığında olan bu kaya parçası dağın zirvesinden düşerek buraya ulaşmış. Yani şiddetini düşünebilirsiniz depremin. O zaman burada yaşanan deprem neredeyse 7.3 derece büyüklüğünde bir depremmiş. Ve bunun sonucunda bu büyük kaya parçası buraya düşüyor ve turistik bir yer olarak değerlendiriliyor burada. Şimdi bu kısımdan otobüse binip buranın Uzungölü'ne gideceğim arkadaşlar. Trabzon'daki Uzungöl gibi. Bunların da Uzungöl isimli gölleri var burada. Bir yerden bir yere gitmek çok zor. Sürekli otobüse binmek zorundasın. Ve bu yüzden çok fazla yürüyorsun. Çok fazla merdiven çıkıyorsun, yokuş çıkıyorsun, iniyorsun. O yüzden gerçekten yorucu. Çuçaygo'nun içerisinde yer alan en büyük göle geldim. Bu gölün ismi Uzungöl. Türkiye'de de biliyorsunuz Trabzon şehrinde Uzungöl'ümüz meşhurdur. Burada da yine bu şekilde Uzungöl var.
Uzungöl olduğu kadar burada uzun insan sıraları da var. Gerçekten çok kalabalık. Şeşe. Çok yakışıklısın dedi de. O kadar fazla insan var ki rahat rahat hareket etmek mümkün değil arkadaşlar. Gerçekten. Örneğin şu şekilde gölün kenarında fotoğraf çekinemiyorsunuz. Göle dokunamıyorsunuz. Ancak sadece gölü izliyorsunuz. Ve bu manzarayı izliyorsunuz. Fotoğrafını çekiyorsunuz, gidiyorsunuz. Bir açıdan hak veriyorum. Doğayı koruma amaçlı. Ancak doğaya dokunmadıktan, suya dokunamadıktan, su kenarında yürüyemedikten sonra pek de bir anlamı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yine de size bu şekilde burayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi tekrardan otobüse binip geri dönüyoruz. Buraya kadar neredeyse 20 dakikalık, 25 dakikalık bir otobüs yolculuğuyla geldik ama bilmiyorum, o kadar da aşırı bir güzelliği olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Arkamda görmüş olduğunuz tamamen turkuaz renkte olan küçük bir gölet. Buradaki göletlerin özelliği, daha önce de söylediğim gibi, alglerin çok az sayıda bulunmasından ötürü suyun rengini tamamen gökyüzünden almasıyla alakalı. O yüzden çok güzel, renkli, temiz suyu var. Suyu temiz tuttukları sürece bu güzel rengin bütün tonlarına burada ulaşabiliyorlar arkadaşlar. Bu yüzden de yine bu vadide yer alan nadide göletlerden, küçük göletlerden birisi. Şimdi otobüsten indim ve yol üstünde yine bana tavsiye edilen göllerden birisine geldim. Kaplan Gölü. Kaplan Gölü de yine bu rotada yer alan bir başka güzel göl. Parkla alakalı bazı bilgiler de vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere Jiuzhaigou Vadisi, Jiuzhaigou Milli Parkı, Sichuan eyaletinin Aba, Tibet, Qiang özerk bölgesinde yer almakta. Ve bu vadide, bu milli parkın içerisinde onlarca göl var, onlarca akarsu var, onlarca şelale var. Bunun yanında birkaç tane Tibet köyünden oluşuyor. İçerisinde Tibet köyü de var. Buraya giriş 280 yuan arkadaşlar. Tam bilet 280 yuan. Buraya gelmek için Chengdu şehrinde yüksek hızlı trene binebilirsiniz. O şekilde buraya ulaşabilirsiniz. Tam da bu arada bakın, burada yer alan bir başka şelaleye daha geldim.
Normalde bilirsiniz İstanbul'un taşı toprağı altın derler. Burasının da taşı toprağı su arkadaşlar. Her yerden bu şekilde su akıyor. Gerçekten hoş. Burası da bu görmüş olduğunuz yapıda bakın arkadaşlar, su değirmeni. Burada küçük bir örneği var, resmi var. Ve burada yine suyun kuvvetini kullanarak oluşturulan Tibet Doğa Çarkı var arkadaşlar. Altın doğa çarkları biliyorsunuz Tibet kültüründe yer alan çok önemli çarklardır. Burası Jiuzhaigou Vadisi'nin içerisinde yer alan çok güzel köylerden birisi. Köye ulaştık. Bu köye ulaştıktan sonra da birazcık dinlenip çıkışa doğru harekete geçeceğim arkadaşlar. Burada şöyle güzel bir özellik var. Normalde bu parka giriş 280 yuan. Ancak buraya girdikten sonra bir gece burada kalırsanız, ki kalabilirsiniz, burada birçok pansiyon var. İkinci gün, üçüncü gün tekrardan giriş parası ödemiyorsunuz. Bu da böyle güzel bir bilgi olsun size. Burada yer alan bu beyaz küçük yapılar stupadır arkadaşlar. Stupalar içerisinde Buda'nın enerjisini, Budizmin enerjisini saklar. Yaşadıkları yerlere bu tarz stupaları bu şekilde inşa etmişlerdir. Bu bir Tibet geleneğidir. Arkadaşlar Shuzhen köyü turumun son durağıydı. Şimdi tekrardan çıkış yapıyorum bu güzel milli parktan. Jiuzhaigou Vadisi'nden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bugün birçok yere sizlerle birlikte gitmeye çalıştım. Vadi çok geniş bir vadi. 2 ayrı kola ayrılıyordu. İlk kolunu ziyaret ettikten sonra diğer kolunu da ziyaret ettim sizler için. Bütün her yeri elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Bu şekilde videomu burada sonlandırıyorum sizlerin huzurunda. Hemen giriş kapısında. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım videom sizlere faydalı olmuştur. Bu gibi Çin'le alakalı, Çin'in güzellikleriyle, Çin'in kültürüyle, Çin'in tarihiyle alakalı videoları daha da fazla görmek istiyorsanız lütfen beni desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.